Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Bugün YouTube kanalımda sizlere efsanevi bir molekülden, harika bir molekülden, yaşam molekülünden bahsedeceğim. Bu molekülün adı nitrik oksit. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen bildirimlerinizi açın. Ayrıca mesaj atmak istediğiniz zaman da mesaj kutusuna not bırakabilirsiniz. Nitrik oksit antik bir elçidir. Yani yaşam var olduğundan beri dünyamızda bulunmaktadır. Nobel ödüllü bir moleküldür. Luis Ignarro ve arkadaşları tarafından bulunmuştur ve yaşam molekülü olarak adlandırılmıştır. Bu dönemden itibaren de bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla Nitrik Oksit Derneği kurulmuştur ve halen çalışmalarını sürdürmektedir. Aslında nitrojen bir atomdur ve yaşam için esastır. Ama hiçbir zaman tek başına kalamaz, ya indüklenir ya da indirgenir. İşte nitrik oksit de böyle bir üründür. Aynı zamanda nitrojen kaynağıdır nitrik oksit. Vücudumuzda bir nitrojen siklusu bulunmaktadır. Hücre içi ve hücre dışı sinyal iletiminden sorumludur. Hatta vücudumuzdaki tüm hücreler arasındaki hücresel iletişimler nitrik oksit tarafından sağlanmaktadır. Tabi vücudumuzdaki iletişimlerden sadece biri nitrik oksittir. Başka iletişim metotları da vücudumuzda bulunmaktadır. Ama en yaygın bulunan molekül nitrik oksit molekülüdür. Dünyamızda hücresel yaşam var olduktan sonra önce bakteri ve bitkilerde nitrit ve nitrat redüktaz enzimleri vasıtasıyla nitrik oksitler meydana gelmiştir. 1980 yıllarında Luis Ignarro ve arkadaşları tarafından nitrik oksitin memeli hücrelerinde de olduğu ve damarların endotel tabakasının altında yerleştiği ve fonksiyonlarıyla çok önemli roller ortaya çıktığı anlaşıldı. Arkadaşlarınızdan ya da çevrenizde bulunan insanlardan belki hatırlarsınız. Kalp spazmı geçiren, kalp ağrısı olan kişiler dilin altına nitrogliserin denilen bir ilaç almakta. Bu ilaç sayesinde damarlar genişlemekte ve hastanın ağrısı azalmakta. Bunu sağlayan molekül işte nitrik oksit molekülüdür. Vücudumuzda nitrik oksit oldukça çok sayıda olumlu özelliklere sahip birçok olayda rol almak. Bunlardan bazılarını şimdi sizlere aktaracağım. Hücrelerde gen regülasyonu, damarların esnekliğinin sağlanması, damar endotellerinde geçirgenlik, nefes alımının kolaylaşması ve bronkodilatasyyon, vücudumuzda yeni damarlanmaların, yeni damar oluşumlarının artması, kırmızı kan hücrelerimizin ve trombosit yani pıhtılaşma hücrelerimizin fonksiyonlarının düzenlenmesi, sinir iletiminin sağlıklı olması ve sinir ve beyin sağlığımız, hormonların salgılanması, iltihaplanmanın önlenmesi, cinsel sağlık, bağışıklık ve bağırsak hareketlerinin sağlanması, hafızamızın güçlenmesi ve yara iyileşmesinin hızlanması, metabolik fonksiyonların kontrolü. Bu nitrik oksitin yarattığı olumlu etkilerden sadece bazıları. Hatta kilo vermeye ve sigarayı bıraktırmaya bile yardımcı olabilmektedir. Tip 2 diyabetin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Bu konularla ilgili literatürde oldukça çok sayıda çalışmalar bulunmaktadır. Kanserde ise kompleks bir görevi bulunmaktadır. Kanserdeki rolü hangi hücreler tarafından, nerede ve ne zaman üretildiğine, hücre içindeki konsantrasyonuna, indirgenme ya da indüklenme oranına ve miktarına, hedef elemanlarına, nitrik oksitin seviyesine ve oluşan tümörün mikro çevresine bağlı olarak değişmektedir. Yine kanser tedavisindeki rolü de çok çeşitlidir. Tümör içerisindeki nitrik oksit aksiyon ve konsantrasyon süresine bağlı olarak kanser başlangıcı, kanser hücrelerinin ilerlemesi, tümör kan akımı, yeni damar oluşumları ve metastazın önlenmesi, programlanmış hücre ölümü yani apoptozis, normal hücre ölümü ve tümörün baskılanmasına yol açar. Gördüğünüz gibi kanserde, kanser hücrelerinde ve kanser tedavisi esnasında da nitrik oksit olumlu özelliklere sahiptir. Bu konuyla ilgili ikilemler de yıllarca yaşanmıştır. Acaba nitrik oksit damarımızın genişlemesini sağlayarak tümör hücrelerinin rahatlıkla başka yerlere taşınmasına ve yayılmasına neden olur mu diye bilim insanlarının da aklına da sorular gelmiştir.
Ancak yapılan çalışmalar bunun tam da böyle olmadığını göstermektedir. Nitrik oksit kanser tedavisinde radyoterapinin ve kemoterapinin de etkinliğini artırır. Vücudumuzda nitrik oksit üretimini sağlayan 3 tane nitrik oksit sentetaz enzimi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi damarlarımızın iç yüzeyini kapsayan endotellerin altında bulunan nitrik oksit sentetazlardır. Bir diğeri sinir hücrelerimizde bulunan nöronal yani N-nitrik oksit sentetazdır. Üçüncüsü ise bağışıklık sistemimizde bulunan inducible yani INOS ya da I-nitrik oksit sentetazdır. Bunlar sayesinde damarlarımızda, sinirlerimizde ve bağışıklık sistemimizde nitrik oksit devamlı sürede salgılanmakta, yenilenmekte ve bu döngünün sağlanması sayesinde bu 3 temel organda başlayan olumlu değişiklikler, olumlu özellikler tüm vücudumuza yansımaktadır. Vücudumuzda enerji üretimi esnasında biliyorsunuz serbest oksijen radikalleri ve nitrojen radikalleri ortaya çıkmakta. Dolayısıyla bu radikaller oksidatif strese neden olmakta ve hücrelerimize zarar vermekte. Ama nitrik oksit bir nitrojen kaynaklı serbest radikal olmasına rağmen vücudumuzda çok olumlu özelliklere sahip. Bu gerçekten enteresan bir bilgi. Yani nitrik oksit vücudumuz tarafından üretilen doğal bir antioksidan. Nitrik oksitle ilgili kısaca bir bilgi vereyim. 30 Dalton ağırlığında olup özellikle sıvı içinde 0,1 ila 5 saniye içinde yarılanma ömrü olan ve gaz halinde bulunan bir molekül. Damarlarımızın içindeki endotelin altında 15 saniyede bir salgılanıyor. Yetersizlik durumlarında salgılanmadığı zaman damarsal problemler ortaya çıkıyor. Damarlarımızda ve vücudumuzda nitrik oksit miktarı azaldığında neler olabiliyor? Bir de kısaca bunlara bakalım. Damarlarımızda daralma ve esneme kayıpları, pıhtılaşma problemleri, cinsel problemler, bağırsak sağlığında düzensizlikler, bağırsaklardan moleküllerin emilim problemleri, beyin ve sinir hastalıkları meydana geliyor. Azaldığında bunlar oluşurken vücudumuzda olmadığında ise yaşam kesinlikle mümkün değil. Ve bu nedenden dolayı da nitrik oksite yaşam molekülü ismi verilmiş. Nitrik oksitin etkilerini ekranda, tabloda daha rahat ve net şekilde görebilirsiniz. Evet, gelelim bugünkü beslenme modelimize. Normal beslenme düzenimizde ve bugünkü gıdalarımızla aldığımız nitrik oksit miktarı %15'i geçmemektedir. Ayrıca günlük yapabileceğimiz maksimum egzersizi yaptığımızda da bize ilave olarak nitrik oksitin %10'luk bir desteği daha olmaktadır. Yani günlük beslenme artı spor yaptığımızda %25 nitrik oksit desteğini vücudumuzda artırabiliriz. Şurası çok önemli sevgili dostlar. 20'li yaşlarda damarlarımızın altında nitrik oksit miktarı %90, %100 iken örneğin benim yaşlarda yani 60 yaşlarında ise bu oranın %15'lere indiğini görüyoruz. %15 ve bunun sürdürülebilmesi için de günlük beslenme artı egzersiz de yaptığımızda maksimum 60 yaşındaki vücudumuzda nitrik oksit miktarının %50'yi geçmediğini görebiliyoruz. Ve biliyorsunuz ki kalp krizleri, damarsal hastalıklar ve diğer hastalıklar günümüzde oldukça artmış durumda. Ve 60 yaşına gelmiş kişilerin çoğu kalp spazmı, kalp krizi, felç ve diğer damarsal hastalıklarla savaşmakta. İşte bunun temel nedenlerinden biri nitrik oksit eksikliğidir. Tabii aynı zamanda hafıza problemleri de ortaya çıkmakta. Biliyorsunuz son dönemlerde dünyamız Covid-19'la mücadele etti. Covid-19 ilk bulaşma anındaki dönemlerde çok korkutucuydu. Aşılar yapıldı, birçok insan hasta oldu, birçok insan birkaç defa hasta oldu Covid-19'la. Bazıları da maalesef yaşama tutunamadı. Neydi Covid-19'daki en temel faktör? Damarlarımızın içini döşeyen endotelde disfonksiyon ve pıhtılaşma faktörlerindeki problemler, bozukluklardı. İşte tam da burada nitrik oksitin aynı mekanizmaları iyileştirdiğini görüyoruz. Yani nitrik oksit eksikliği olan kişiler Covid-19'dan daha çok etkilendiler. Tabii ki tek başına olmasa bile sadece bu dikkate değer bir nedendir. O nedenle
nitrik oksitlerimizi hastalanmamak için, sağlığımız için vücudumuzda artırmak durumundayız. Ve nitrik oksit düzeyini hep üst seviyelerde tutmamız gerekiyor. Bunu beslenme ve sporla yapamıyoruz. Peki ne yapacağız? Tabii ki destek almamız gerekiyor. Bunu da takviye gıdalarla yapabiliriz. Örneğin ben bu ürünü kullanıyorum. Bu ürün bir damla. Günde 60 damla nitrik oksit alıyorum. Ve yaklaşık bunu 1,5 senedir sürdürüyorum. Ve gerçekten oldukça olumlu etkilerini gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer benden açıklama beklerseniz videomun mesaj kısmına not bırakabilirsiniz. Ayrıca nitrik oksit konusunda bilimsel çalışmaları seven, okumak isteyenler için de 2 tane ciddi makale bırakıyorum. Bu makaleler nitrik oksitle ilgili çok geniş kapsamlı derlemelerden oluşuyor. Nitrik oksit kaynağı olarak vücut dışından aldığımız nitrat ve nitritler, aynı zamanda L-arginin ve L-sitrilin, bunlar da takviye gıda olarak alınabilir ya da vücut içindeki metabolizmamız sonucunda üretilen L-arginin ve L-sitrilinden de vücudumuzda nitrik oksit ayrıca oluşabilir. Et ürünlerinde, turunçgillerde, yeşil yapraklı sebzelerde, sarımsakta ve pancarda oldukça çok miktarda nitrik oksit bulunmaktadır. Ancak her gün bu tarzda beslenmek gerekiyor ve buna rağmen vücudumuzun nitrik oksit eksikliği yine de oluşmaktadır. Örneğin terede, maydanozda, pancarda çok miktarda olmasına rağmen bunlardan neredeyse günlük ihtiyacı karşılayabilmek için en az 5 kilo yemek gerekiyor. Bu mümkün değil. Bu nedenden dolayı da bunu takviye gıda olarak almamız gerekiyor. Sevgili dostlar, bir de nitrat ve nitritlerin önemli olan bir molekülü var. Nitrozaminler. Nitrozaminleri nitrik oksitten ayırmamız gerekiyor. Nitrozaminler salam, sosis ve beklemiş ya da rafineri olarak karşımıza gelen et ürünlerinde bulunmakta. Bu da başta bağırsaklarda olmak üzere vücudumuzun diğer hücrelerinde de maalesef ki kanserojen bir molekül. Bu ürünleri hayatımızda alışkanlık haline getirmeyin. Nadiren kaçamak yapabilirsiniz. Belki vücut bunu tolere eder ama alışkanlık haline geldiğinde bu maalesef kansere yol açmaktadır. Evet, özet olarak nitrik oksit vücudumuz için mutlaka gereken bir moleküldür ve yaşam molekülüdür. Eksikliğinde kendimizi acil olarak hastanede buluruz. Eğer hiç olmazsa zaten yaşamla bağdaşmaz. Kan damarlarının gerektiğinde esnemesini sağlar ve kan akışını artırır, kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını iyileştirir. Erkeklerde cinsel fonksiyona katkısı büyüktür. Egzersiz öncesi alındığında egzersiz ve kas performansını artırır. Vücudumuzda oluşabilecek sistemik inflamasyonu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ve son olarak yine söylüyorum, maalesef vücudumuzun bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için nitrik oksite ihtiyacı var. Bunu da beslenme modelleriyle almamız mümkün değil. Bu nedenden dolayı da dışarıdan takviye gıda olarak almak durumundayız. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Haftaya bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.